Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber çok şirin bir kabak boyaması yapacağız. Kabağımızı eski bir yerden aldım. Yine antikacıdan aldım. Üstünde çürükler vardı. Güzel bir zımpara attım her tarafına. Tertemiz oldu. Zımparanın şöyle bir önemi var. Daha sonrasında boyanın atmaması için zımpara yaptım. Eğer zımpara yapmazsanız daha sonra zamanla boyalarınız çapak çapak atabilir. Bu şekilde çok daha sağlam olacak. O zaman hadi gelin sizinle birlikte boyamaya, çizimimizi yapmaya başlayalım. İlk önce Cadence'in mocha rengini aldım. Döküyorum paletime. Ve bu mocha ile bütün kabağı boyayacağım. Bu benim zemin rengim olacak. Zemin rengimi vererek boyamaya başlıyorum. Evet, ben bu kabağı küçük bir ev gibi hayal ediyorum şu anda. O yüzden buraya bir kapı, pencere, yanlara da pencere çizmeyi hayal ettim. Yavaş yavaş başlıyorum. Yine akrilik kalemimi aldım. Posca marka. Buraya güzel bir kapı çiziyorum. Bu ahşap bir kapı olacak. Burada da küçük bir penceresi olsun bu evin. Ve yanlarda da 2 adet daha penceresi olsun. Aynı mesafeyi yapmaya çalışayım. Evet. 3 pencereli, bir kapılı bir ev olacak burası. Şimdi yine Cadence'in çikolata kahvesini alıyorum. Çikolata kahvemi paletime döküyorum. Sonra siyah rengimi alıyorum. Siyah rengimi yine paletime döktüm. Pencerelerin içlerini ilk etapta siyah yapacağım. Kapıyı kahverengi yapacağım. Temiz bir kesik uçlu fırça aldım. Fırçamı ilk önce kahverengimi bandırdım. Ve kapımı renklendirmeye başladım. Güzel ahşap bir kapı. Eski bir ev olsun bu. Kapıyı birazcık eskitelim yaptıktan sonra. Daha önceki çizimdeki hatalar hiç önemli değil. Onları da boyayarak düzeltebiliyorum. Kapıların, camların da etrafında ahşap parçalar olsun. Şöyle. Altında ve üstünde ahşaplar olsun. Burada da yanlarda olsun bu ahşaplar. Tekrardan boyamı aldım. Şekillerin yamuk yumuk olması hiç önemli değil. Sonuç olarak çok güzel bir şey çıkacak ortaya. Çok özenli yapmamıza rağmen. Evet. Şimdi aynı fırçayı siyaha bandırdım. Dediğim gibi pencerelerin içleri karanlık olsun istiyorum. Bunun için zaman zaman lacivert rengini de kullanıyorum. Pencerenin içi için. O da güzel duracaktır. Şu an için siyahı tercih ettim ben.
yavaş yavaş şeklimiz ortaya çıkmaya başlıyor. Diğer penceremize geçtim şimdi. Birazcık daha boya aldım. Pencerenin içini iyicene doldurdum. Şimdi bu kapımın dış kısımlarını siyahla kontür çekerek keskinleştiriyorum. Evet, güzel. Fırçamı temizliyorum. Turkuaz alıyorum. Kadens'in turkuazını. Şurada küçük bir saksı yapmaya karar verdim şu anda. Turkuaz bir saksı olsun bu. Daha ince uçlu bir kesik uçlu bir fırça aldım yine. Daha ince. Şurada şöyle bombesi olan yuvarlak bir saksımız var. Birazcık siyahımı bandırıyorum ve kenarından gölge veriyorum. Evet. Fırçamı temizledim. Aynı fırçayla devam ediyorum. Kahverengiye bandırdım. Buradan bir ağaç çıkartıyorum. Ağacın dallarını çiziyorum. Hatta bu ağaç bir begonvil ağacı olsun. Pembe pembe bir begonvil ağacı. Biraz yukarıya da tırmansın bu begonvil ağacı. Dallarını şöyle aşağıya doğru düşürelim. Biraz da böyle uzatalım. Ki resmimiz dolu dolu gözüksün. Burayı da bir çatı gibi yapacağım. Sizinle beraber yaparken karar veriyorum ben de nasıl bir şey yapacağıma. Siz de yaparken aklınıza daha güzel fikirler gelirse lütfen hem yapın hem de yorumlarda da benimle paylaşın. Böyle bir sinerji içerisinde olursak çok daha güzel olacaktır. Şimdi kahverengi kapımın ikinci katını boyuyorum. Biraz daha opak gözükmesini istiyorum. Evet. Yine aynı şekilde şunların da üstünden, pencerelerin etraflarının üstünden birer kat daha geçiyorum. Orada boyamı taşırmışım birazcık. Sonra zemin boyası sürerek oraya tekrar onu düzeltebilirim. Şimdi bunlar kururken biz çatı kısmına başlayalım derim. Çatı kısmı için yine çikolata kahvemi kullanacağım. Bu sefer için kan kırmızı rengini biraz daha kullanacağım. Paletime dökeyim ilk önce boyamı. Sonra renk seçimlerime devam edeyim. Ve Rich'in somon rengini kullanacağım. Bu üç rengi karıştırarak çatı yapacağım. Hatta yine siyah da kullanabilirim. Biraz da kalıncana
Kesik uçlu fırçamı aldım. Paletimi de şöyle alıyorum. İlk önce en koyu rengi en alt kısma veriyorum. Biraz turuncuya, kırmızıya bandırıyorum. Somonu bandırıyorum. Kahverengiye. Biraz kahverenginin içine siyah kattım. Evet, siyah katınca güzel oldu gerçekten. Uçlarda da bunu görmek istiyorum. Yine kırmızıma bandırıyorum. Somon rengime bandırıyorum. Farklı farklı renkler görmek istiyorum buralarda. Arada tekrardan içine siyah karıştırdığım kahverenginden alıyorum. Birazcık somon. Kırmızı. Karışık karışık kullanıyorum renkleri. Tek düze durmasını istemiyorum çünkü. Şimdi arkasını çevirdim. Kahverengim azalmış. Birazcık kahverengi ekleyeceğim. Evet. Kahverengimi yine birazcık siyahla karıştırıyorum. Gelişi güzel. Çıtı efektini veriyorum. Kırmızıyı bandırdım. Somunu bandırdım. Şimdi buradan devam edelim. Siyahımı biraz daha bandırıp yine kahverengimle karıştırıyorum. Şimdi sırf kahverengimi almaya çalışacağım. Kırmızı. Somon. Fırçanın içinde renkler karışıyor. Bu bence daha güzel bir etki veriyor. Daha farklı tonlar elde edebilmiş oluyoruz bu sayede. Tepeye kadar boyamayı ihmal etmeyeceğim. Ben bunu yaparken de bir yandan diğer yaptığım yerler kuruyor. Bu da bana daha özgür çalışma şekli sunacak. Kuruyunca üzerine çok daha rahat çalışabileceğim. Çok basit ama genel olarak baktığımız zaman da çok tatlı bir efekt oluyor. Herkesin yapabileceği basitlikte bir şey bu. Sadece fırçamı, boyalarımı bandırıp çizgiler çekiyorum. Başka yaptığım hiçbir şey yok şu anda. Fırçamın bir önünü bir arkasını da kullanıyorum. Boya kalıntıları oluyor. Birazcık da kırmızımızı alalım.
Yine kahverengi. Evet, şöyle genel olarak baktığımızda çok tatlı bir şekilde renkler birbirine karıştı. Efekti de gayet güzel oldu. Fırçamı yine temizliyorum. Beyaz rengine ihtiyacım olacak. Paletime birazcık beyaz dolduruyorum. Demin kullandığım nispeten daha ince kesik uçlu fırçamı beyazıma bandırıyorum. Pencerelerimin dış çizgilerini veriyorum. Evet. Aynı şeyi diğer pencerelerimiz için devam ettirelim. Şimdi de gelelim. Burada birazcık boyalar taştı. Onları daha sonra düzelteceğimi söyledim size. Dediğim gibi hata yapmaktan korkmuyorum. Küçük hataların her zaman dönüşü olur. Evet. Yine aynı fırçamı temizledim. Temizledikten sonra elimle fazla suyunu aldım ve siyaha bandırdım. Kapımı bölmelere ayırıyorum. Bunu siyah posca kalemle de yapabilirsiniz. Bu kadar kalın çizgiler elde etmek istemezseniz. Ama o elin inceliği, kalınlığı benim hoşuma gidiyor. Bir de bunun etrafına mavi bodrum efektleri verelim bence. O zaman bunun için Rich'in koyu mavisini alıyorum. Kapının dışına birazcık mavi söbe yapalım. Deminki fırçamı temizledim. Fazla suyunu elimle aldım. Ve şöyle kapımın etrafını maviyle renklendirdim. Çok güzel oldu. O yüzden pencerelerimin de şöyle kenarlarına bundan yapmaya karar verdim. Renk katalım. Bu pencerelerin kenarları olmaz. O yüzden sadece üsttekinde olsun. Gelelim begonvilimize. Begonvil için Rich'in yağ yeşilini kullanacağım. Bu Rich'in yağ yeşili yapraklarda çok kullandığım bir renk benim. Oldukça sevdiğim bir renk. Size de tavsiye ederim. Şimdi birazcık daha ucu bozulmuş bir fırça istiyorum. Gördüğünüz gibi birazcık ucu açılmış bir fırça bu. Paletimi de size göstererek fırçamı değdirdim. Sonra pompa yaparak fazla boyayı aldım. Ve şimdi aynı pompa hareketleriyle begonvilimin yeşilliklerini veriyorum. Burada fark ettiyseniz boyam taşmıştı, hata olmuştu. Ben de onu bu yeşilliklerle kapatıyorum. Zemin boyamla düzeltmeme gerek bile kalmadı.
Şu birazcık evin üstüne de, pardon kapının üstüne de düşmüş olsun. Dışarıda böyle şeyler çok pahalıya satılıyor. Evinizin dekoru için de çok gerçekten tatlı. Özellikle balkonunuz varsa balkonunuza asabilirsiniz. Çok tatlı gözüküyor. İnsanın içini açıyor kullandıkça böyle şeyler. Ama dediğim gibi satış fiyatları da çok yüksek. Hak veriyorum çünkü tamamen el emeği. Yüksek olmasına karşı bir eleştirim yok. Ama evimizde kendimiz yapabiliyorken çok daha kıymetli olacaktır. Misafirlerimiz geldiğinde de bunu ben yaptım diye göstermek. Veyahut arkadaşlarınıza böyle şeyler hediye etmek. Çok keyifli olacaktır. Şimdi ben yeşilimin bu kadar koyu ve tek başına kalmasını istemiyorum. Birazcık içim açılsın istiyorum. O yüzden biraz sarı renk aldım. İçin sarısı bu. Birazcık da yeşille karıştırıyorum. Şurada pompa yapıyorum. Bakın ne kadar güzel iç açıcı olmaya başladı. Yeşili tek başına bırakmayıp da sarılarla karıştırınca. Gerçekten balkonunuza böyle bir şey alsanız çok şık duracaktır. Ben de bahçemde değerlendirmeyi düşünüyorum burayı, bu çalışmayı. Tabii bahçeniz varsa ağacınıza asabilirsiniz. Bu arada daha da güzeli, buna küçük bir delik açıp içini boşaltıp bunu bir kuş yuvası haline de çevirebilirsiniz. İstediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Seçenekleriniz çok. Yeter ki bu kısımda birazcık uğraşalım. Evet, çok şık oldu ağacımız. Bir yandan da dikkatli dokunuyorum. Çünkü hala ıslak olan yerler var. Boyamı da çok fazla dağıtmak istemiyorum. Kapıma birazcık epek vereyim istiyorum. Yine kesik uçlu fırçamı aldım. Buradaki beyazdan alıyorum. Pompa yapıyorum. Birazcık da kahverengiden alıyorum. Şimdi üstünden geçerek sanki biraz daha eskiymiş gibi gösteriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ahşap etkisi çok daha güzel oldu bu şekilde. Şimdi birazcık pencerelerimizle ilgilenelim diyorum. Yine beyaz kullanayım pencereler için. Beyaz boyam bitti. Biraz daha beyaz boya dökeceğim. Yeşillerim de kuruduktan sonra üstüne ben pembe begonvil rengimi vereceğim. Begonvil rengi için de çok güzel bir renk önerim olacak size. Beyazını aldım. Temizlediğim fırçamın suyunu elimle aldım. Şimdi ince bir şekilde pencere efektimi veriyorum. Evet. Yana çeviriyorum. Çevirirken de dikkatli olmam lazım. Hala kurumayan yerler var.
Şurada kenarları düzeltiyorum. Diğer pencereyi çevireceğim şimdi. Orta çizgimi çekiyorum. Evet, pencerelerimizin şekilleri hazır. Gelelim pembemize. Pembe için gerçekten güzel bir rengim var. Bu Rich'in yağlı pembe dediğimiz, yalı pembe. 140 numara yalı pembe dediğimiz rengini kullanacağım. Temiz bir yere boyamı boşaltıyorum. Oldukça canlı bir pembe bu. Şöyle ucu bozulmuş bir fırça daha buldum. Bunu kullanıyorum. Pembeye bandırıyorum ve pompa yaparak fazlasını bırakıyorum. Boyama bandırıp alıyorum. Aldıkça da ağacımın begonvil etkilerini veriyorum. Kapımın üstüne taşırmaktan hiç korkmuyorum. Daha 3 boyutlu bir etki verecektir bu şekilde. Burada da pencerenin üstüne taşsın biraz. Bir anda pembeler de gelince resim canlanmaya başladı. Gördüğünüz gibi çok basit hareketlerle yapıyorum. Hiç özel teknikler, çok iyi ressam olmanıza, çok ileri seviye çalışma yapmanıza gerek yok. Zaten bu bir kabak boyaması. Tuval üzerine çok özel bir çalışma da yapmıyorsunuz. Gelişi güzel pembelerimi kondurmaktan hiç çekinmiyorum. Burada da şu pencerenin üstüne düşsün pembeler. Siyahın üstüne pembe de çok yakışır çünkü. Bu etkiyi de orada görmüş olalım. Çeviriyorum. Biraz da bu tarafa devam edeceğim. Burada da üstüne düşürmek istiyorum pencerenin. Resim gitgide kendini gösteriyor. Çok uğraşmadan harika bir çalışmanız olabilir. Daha sonra buna vernik atacağım. Ben mat vernik tercih ediyorum. O size kalmış. Siz eğer parlak görmek isterseniz bunu parlak vernik atabilirsiniz. O benim tercihim. Evet. Bugünkü çalışmamızın sonuna geldik. Bugün sizinle beraber güzel bir kabak boyaması yaptık. Güzel bir ev çizimi yaptık kabağımızın üzerine. Bahçemizde, balkonumuzda güzellikle kullanabiliriz veya arkadaşlarımıza hediye edebiliriz. Bunun gibi daha fazla çalışma görmek isterseniz lütfen yorumlara yazın. O zaman size geri dönüşler yaparım ve videomu beğenip bana abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.